Herkese merhabalar. Tüm dünyadaki dostlara selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlarım, bu modeli çok beğendiniz. Çok güzel yorumlar aldım bu modelle alakalı. Fakat şuradaki ipleri nasıl saklayabiliriz diye çok fazla takipçimizden soru aldık. Şimdi bakın, eğer siz bir eteği şal yapmayı düşünüyorsanız şu kısmını şöyle uzunlamasına getirin. Enini biraz daha açın. Yaklaşık işte 50 santim, 40 santim, ne kadar istiyorsanız eni bu şekilde açılsın. Boyuna, mesela boyu diyelim ki 1,5 metre. 1,5 metrelik zincirleri çekin ve o şekilde yapın. Biraz bunları uzun bırakırsınız. Buraları püskül olarak, hani zincirleri uzun bırakırsınız. Püskül olarak değerlendirirsiniz. Uçlarına da boncuk dikebilirsiniz. Yani etol şal yapacaksanız zaten sıkıntı yok. Fakat başka bir proje, mesela hırka yapacaksınız. Yani iplerin hiç görünmesini istemiyorsunuz. Ne yapabiliriz öyle bir durumda? Şimdi şuradan şu taktıklarımı bir çıkarayım. Şöyle biraz boşaltayım. Boşalttıktan sonra üzerinde çalışalım. Bakın arkadaşlar, şöyle yapabiliriz. İlk önce şöyle ucu ince olan bir tığ ile şöyle daha sonra kalın tığımı alıyorum. Biraz bu uzun sürebilir, ancak burada zincirlerimizi çekebiliriz. Çektikten sonra buraya tekrar yerleştirebiliriz. Bakın, başlangıçları bu şekilde yaparız. Şimdi çekelim. Evet, şurada bakın, ipimi koparıyorum. Şurayı kapatmadan şöyle tekrar şu iğnemize takalım. Şimdi ilk etapta ne yaptık? Şuraya bir sabitledik bakın. Hani alt üst meselesi vardı ya. Onu burada şimdi ayarlayacağım. Şimdi mesela şuradan başladım. Şöyle başlıyorum. Tek tek yine atlamadan bir alt bir üst şeklinde sona kadar gidelim. Evet, boyunu tam olarak burada ayarlayalım arkadaşlar. Şu anda ben tam ayarlı yapmışım boyunu. Burayı hani kapatmayıp burada söküp artırabilirsiniz. Burada şöyle ipimi artık çekiyorum. Ve yine ince bir tığ alalım. Şöyle ince bir tığ alalım. Şuraya, şu biten kısma şöyle sıkı bir şekilde şuraya bağlayalım. Arkasından şöyle yapabiliriz. Şurada küçük bir ip bırakalım. Şöyle. Ya da bakın, bu ipi bu kadar kısaltmayalım. Buradaki ipi iğne yardımıyla tekrar içeri şöyle itebilirsiniz. Bakın, gönderdiğiniz yere şöyle tekrar iğne yardımıyla itebilirsiniz arkadaşlarım. Veyahut da şöyle tığ yardımıyla da, bu kadar kısa kesmek de doğru değil. Ben sık iğne yapıp içine alırız diye düşünmüştüm. O da olur. Ama bu kadar kısa kesmek olmaz. Şöyle biraz daha uzun bırakıp şuradaki ipimizin arasına alabiliriz. Bir sonrakini öyle yapalım. Şimdi bak, böyle yaptık. Ne başında ne sonunda ip kalmadı, farkındaysanız. Şimdi tekrar alıyorum. Tekrar 2 kat yaptım ipimi. Yine getiriyorum bu sefer. Yine buraya.
Şimdi burada alt üst meselesini ayarlayalım. Buraya getiriyorum. Şöyle takıyorum. Tekrar şöyle bir sağlamlamak için şu şekilde de bir çıkabilirsiniz arkadaşlarım. Şuradan sonra zincir yapabilirsiniz. Daha sonra kalın tığımı tekrar alıyorum. Burada zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde aynı boyda bitene kadar çekelim. Evet. Şu ağzını kapatmıyorum. Bakın şöyle. Şunu şöyle yapıyorum. Tekrar iğneye takalım. Evet. Yukarıda şimdi ayarlayacağız onu. Bakın şöyle. Burada şu altından geçirdik, aldık hatırlarsanız. Şuradan taktık, şuradan geçirdik. Bak, şimdi ne yapmamız lazım? Şu şekilde. Şuradan girdik. Burada ise şunu alta alıp direkt şuradan giriyoruz. Hani bir alttan bir üstten meselesi. Şöyle burayı tam kapatmadım özellikle çünkü fazla geldi. Ne yapıyorum? Söküyorum. Tam buraya göre ayarlıyorum. Yine ince tığımı aldım. Bakın ince tığımı aldım. Şuraya bir tane daha sökmemiz lazım. Şöyle sökelim. Şöyle son kısmını sağlamlıyorum. Az önce kısa kesmiştim ya. Kısa kesmeyin o şekilde. Birazcık arkadaşlar şöyle uzun keselim. Yine ince tığımızla veyahut da bir iğneyle tekrar şu götürmüş olduğumuz zincirin arasına şöyle saklayabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi bu da olur. Bunu böyle yürütün arkadaşlar. Hemen kısacık kesmeyin. Siz yürütebildiğiniz kadar yürütün. Bakın bitişler gayet temiz. Görüyor musunuz? Birini alttan, birini üstten şeklinde gene bu şekilde de ne yapabiliyorum? Ayarlayabiliyorum. Şimdi iki tane de şu rengimle yapayım. Evet, yine şuradaki gibi götüreceğiz. Bakın şuraya. Şöyle. Burada çok zayıf kalmasın diye bak şöyle tekrar alıp sağlamlayabilirsiniz. Birinci zincirimi çektim. Şimdi bunu sabitledikten sonra ince tığımı bırakıyorum. 2 milimlik bu tığ. Yine 4,5 milimle yapmıştım hatırlarsanız. 4,5 milimlik tığımla zincirimi yapıyorum. Aynı şekilde zincirimizi yapalım. Gösterdiğim şekilde de takalım. Şöyle yaparken ölçün. Bakın yeterli arkadaşlarım ama yine de burayı kesmiyorum hemen. Eksik fazla gelirse zincir çekmeye devam edeceğim. Çünkü ayarlayacağım orada. Şurayı koparabilirim. Biraz bıraktım iplik. Tekrar tığıma alıyorum. Tekrar ipimi iğneye takıyorum. Bu iğneniz yoksa çatal iğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın. Şöyle. Şimdi burayı zaten az önce sabitlemiştik. Aynen şunun gibi gelecek. Alttan gelecek. O zaman ne yapacağım? Şöyle. Şu şekilde.
Bu şimdi fazla olmuş değil mi? Ne yapıyoruz? Burayı söküyoruz. Tam ayarlayın şöyle elinizle. Ayarlamanızı yapın. Çok kasmasın. Şurada bir tane daha sökelim. Bakın şöyle. Bir tane daha. Bak şöyle tam ortaya geldim. Az önce ne yaptım? Şöyle şurada sabitleyebilirsiniz. Bir tane sıkı zincir çekip şöyle yine biraz şu şekilde, çok kısa bırakmayacak şekilde ipimizi burada keselim şöyle ve ne yapalım, bu ipimizi tekrar zincirimizin arasına, bak tığ yardımıyla da olur, az önce götürdüğüm iğneyi tekrar takıp onunla da yapabilirim. Böyle içeri doğru biraz yürütelim, aynı zincirin içinde kaybedelim arkadaşlar. Hemen böyle kısacık bırakmayalım ki çıkmasın. Şöyle biraz yürütelim. Yani siz biraz daha uzatırsınız. Ben şimdi videonun altında uğraşmayayım. Mantığını anlatsam yeterli olur arkadaşlar. Bir tane daha bundan yapalım. Bej renkten. Evet, yine ince tığımı aldım. Buraya geldim. Şu başlangıç kısmını şöyle 2 kat yaptığım yerden alıyorum. Daha iyi sağlamlamak için. Bakın şöyle. Tekrar kalın tığımı alıyorum. Bunu bağladıktan sonra zincirimi yine tam ölçüsünde ölçerek çekiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir genel anlamda ölçün ama yine de şurada hemen kısa bir şekilde bırakmayın ipinizi. Şuradan bakın. Biraz önce şunun altından geçirmişiz ya. Bak. Şimdi ise şurası altta kalacak. Dolayısıyla az önce şöyle yapmıştım. Şimdi ise şöyle yapacağım. Bir alttan bir üstten zaten belli oluyor, bakın. Anlıyorsunuz. Şurada şunun altına vermişim bunu. Burada ise zincir üstte kalmış. Benim şu trabzan üstte kalmış. Benim zincirim altta kalmış, bakın. Şuraya geliyoruz. Şuraya sabitliyoruz bunu. Şöyle sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Evet. Bunu sonra ne yapıyorum? Şöyle biraz daha bu uzun. Şöyle kısaltın. Çok da kısaltmayın. Dediğim gibi. Şurada ince tığınızı tekrar elinize alın. Şurada götürmüş olduğumuz zincirin içinde tekrar şöyle bunu kaybedelim. Bakın. Evet, bu kadar zor değil arkadaşlar. Ben kameradan, ekrandan bakmaya çalıştığım için zorlandım ama sizler elinize alıp bakın, başlangıcına ve bitişini görüyor musunuz? Ne kadar temiz, tertemiz. Ve yine dediğim gibi en son tekrar bir üstünden sık iğne gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Şöyle diyelim ki bakın, bitirdiniz projenizi. En son gelip şu yaptığımız yerleri şöyle bir sıra istiyorsanız sık iğne ile de tekrar sağlamlayabilirsiniz. Her yerine tek tek böyle batarak tamamen hiç, bakın, herhangi bir hırka vesaire yapacağınız zaman görüntüyü görüyor musunuz? Gayet temiz. Bunu hiç yapmasak yine temiz arkadaşlar. Bu şekilde bile bırakabilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Bakın. Bence gayet güzel oldu. Sağlam da oldu. Benim gösterdiğim şekilde yaparsınız. Evet.
Umarım videom anlaşılır olmuştur. Umarım diğer videoya katkı sağlamıştır arkadaşlarım. Tekrar soru almam inşallah, bu videoyu görürsünüz diye umuyorum. Aslında bugün ben size çok güzel farklı bir yine kafes üzerine tığ işi model gösterecektim. Fakat bunun aciliyeti olduğu için bunu öne aldım. Artık bugün göstereceğim tığ işi modeli Cuma günü saat 4'te inşallah yayınlayacağım sizlere. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.